Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Anlaşılan o ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopma hazırlıklarını daha uzun süre konuşacağız. Çünkü iş giderek daha fazla ciddiye binmeye başladı. En son Ahmet Davutoğlu Elazığ'da bir toplantıda konuştu. Zaten böyle toplantılar düzenleniyor ülkenin değişik yerlerinde kendisi için. Elazığ'da yaptığı toplantı açıkçası tahminimden daha sert bir konuşma, bu toplantıda daha sert bir konuşma yaptı. Çünkü Ahmet Davutoğlu için hep ilk kaleme aldığı manifestosundan itibaren onun aslında AKP'nin içerisinde güçlü bir şekilde kalmak niyeti olduğu düşüncesi öne çıkıyordu. Ben de böyle düşünüyordum. Birçok kişinin de böyle düşündüğünü biliyorum. Ancak her geçen gün eleştirisinin dozu yükseliyor ve doğrudan Erdoğan'ı adını almasa bile Erdoğan'ı hedef alıyor. Bu son Elazığ konuşmasında aile meselesini dile getirmesi budur. Tek kişinin partisi olmadığı meselesini AKP'nin dile getirmesi budur. Henüz Fransızların deyimiyle i'lerin üzerine noktayı tam olarak koymuş değil ama i harfini yazmaya başladığını söyleyebilirim. Ve kaçınılmaz bir şekilde Erdoğan'ın karşısına çıkıyor, Erdoğan'ı eleştirmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yayının da başında dediğim gibi Hoca Reis'e karşı diye bir film burada oynanıyor. Bir başka filmde Abdullah Gül destekli Ali Babacan'ın hazırlıklarını sürdürdüğü parti var. Davutoğlu her geçen gün hala eleştirilerini parti içerisinden dile getirse de her geçen gün partiden uzaklaşıyor. Bu zaten kendisi konuşmasında da bunu dile getiriyor. Defalarca Cumhurbaşkanı ile konuştuğunu ancak bu konuşmalarından bir sonuç elde edemediğini, uyarılarda bulunduğunu, bir sonuç elde edemediğini, buna karşılık kendisine yönelik troll saldırılarının da durmadığını söylüyor. Troll saldırılarından da adını vermese de Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tuttuğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Davutoğlu'nun pozisyonu şöyle tarif edilebilir. Ben partinin içerisinde kalıp partiyi yeniden yapılandırmak, partiyi ilk andaki parlak günlerine geri götürmek ve kuruluş ilkelerine tekrar sadık bir parti haline getirmek için elimden gelen çabayı yaptım. Ancak bunların karşılığını alamadığım için kendi başıma yoluma devam ediyorum noktasına gelmek üzere Elazığ konuşması sanki gelmiş gibi gösteriyor. Bu yayından önce Davutoğlu'na yakın olduğunu bildiğim bazı isimlerle konuştum. Hiç kimse bir şey reddetmiyor. Yani yok böyle bir şey nereden çıkartıyorsunuz diyen yok. Ama herkes konuşmayı erteliyor. Burada herhalde bir zamanlama var ve bu zamanlamayı da tayin edecek olan esasında Ahmet Davutoğlu'nun kendisi. Ahmet Davutoğlu gittiği her yerde yanında bir takım eski milletvekilleri, eski parti yöneticileriyle beraber gidiyor. Bunlar değişiyor yer yer ama bazı isimlerin sürekli olarak yanında olduğunu görüyoruz. Ve bir kadro ile beraber hareket ettiğini gösteriyor. Ama onun dışında bir başka kadro var. Davutoğlu'nun en çok güvendiği kadro genellikle akademide olan, geçmişte SETA'da görev yapmış ya da Davutoğlu'nun öğrencisi olmuş, iyi eğitimli, yabancı dil bilen bazı isimler var. Bunlar şu anda, bunların kimisi aktif olarak siyaset de yaptı AKP içerisinde ama çok siyasetçi kimlikleriyle öne çıkmadılar. Herhalde böyle bir kurmay kadroyu da beraberinde taşıyor Ahmet Davutoğlu ve bir nevi buradan siyasi parti kadar belki siyasi partiden de çok bir üniversitenin bir bölümü, fakültesini kuracak sayıda insan da çıkabilir. İlginç bir parti olacağı benziyor. Eğer Davutoğlu kurarsa işlerinde aşağıdan gelme siyasetçiler olduğu kadar
yukarıdan gelme, yani akademiden özellikle gelme isimler de olacağı benziyor. Davutoğlu peki ne söylüyor? Söylediklerini daha önce bazı yayınlarda ele almıştık. Hep bir AKP'nin kuruluş ilkelerine, ideallerine gönderme. Bu olayın aslına dönüş, öze dönüş ya da İslami tabirle asr-ı saadetine, saadet asrına AKP'nin dönüş gibi bir olayın artık imkanı olmadığını herhalde o da biliyordur. Özellikle çok şey değişti. Son dönemde çok ciddi bir şekilde toplumun AKP'li olmayan kesimlerindeki AKP ve Erdoğan antipatisi iyice arttı ve AKP'nin içerisinde olan alt düzeyde ve orta kademede ve hatta üst düzeydeki birçok ismin de bir rahatsızlık yaşadığını biliyoruz. Bunlar yaşanmamış gibi sil baştan başa dönmek mümkün değil. Bunu yapmak çok inandırıcı değil. İleriye yönelik bir şeyler söylemesi gerekiyor. İleriye yönelik hususlarda da hep geçmişe referanslar var. Bu anlamda bir sorun var. Bir başka sorun tabii ki Davutoğlu'nun uzun süre AKP iktidarında dış politikanın patronu olması ve özellikle de Suriye krizinin ile beraber Davutoğlu'nun politikalarının hayata geçirilmesi ve bunun faturasını Türkiye'nin ve AKP'nin de çok ağır bir şekilde ödemesi ve ödeyecek olması, hala ileride de ödeyecek olması. Bu konuda ilginç bir şekilde AKP yönetimi ve AKP'yi, yani Erdoğan'ı savunanlar Davutoğlu'na işaret ediyorlar. Davutoğlu da Erdoğan'ı işaret ediyor. Yani bunları kendi başına yaptığı politikalar olmadığını bir şekilde Erdoğan'ın adını yine vermiyor ama yakında herhalde onu da vermeye başlayacak. Yani ortada bir fatura var, Suriye faturası var. Davutoğlu ilk akla gelen isim ama o da bu faturanın esas sahibinin Erdoğan olduğunu söylemeye çalışıyor. Öte yandan Ali Babacan'ın kurmakta olduğu parti, artık onun bir parti kuracağı iyice netleşti. Geçen Kemal Öztürk'le burada yaptığımız yayında onun Erdoğan'la konuştuğunu ve AKP'den ayrılacağını beyan ettiğini söyledi. Herhalde önümüzdeki günlerde bu olay gerçekleşecek. Babacan'a yakın bir isim bana bu görüşme talebinin Babacan'dan gelmediğini, Erdoğan'dan geldiğini söyledi. Ne derece doğrudur çok emin değilim. Ama ona bu kaynağın bana aktardığına göre Erdoğan, Babacan'ı da bazı eski AKP yöneticileri gibi bir takım kamu bankalarında görevlendirmek istediğini, yönetim kurullarında onun için çağırdığını ve o vesileyle de Babacan'ın bu teklifi kabul etmeyip kendisinin ayrılacağını beyan ettiğini söyledi. Her halükarda kimin talebiyle görüşmenin gerçekleştiği meselesi muallakta olsa da bir görüşmenin olduğu kesin ve Babacan'ın bu görüşmede ayrılacağını beyan ettiği kesin. Bu yayından önce Babacan'la birlikte hareket ettiğini bildiğim bazı isimlerle de konuşma imkanım oldu. Onlar da hiçbir şekilde reddetmiyorlar, bir faaliyet olduğunu reddetmiyorlar. Hatta tam tersine çok yoğun bir hareketlilik içerisinde olduklarını söylüyorlar ama konuşmak istemiyorlar. Herhalde onların da bir zamanlaması ve ilk konuşmayı Babacan'ın yapmasını beklemek gibi bir kaygıları var. Bu bağlamda Faruk Bildirici'ye buradan bir mesaj iletmiş olayım. Faruk Bildirici en son Hürriyet'te ombudsmandı biliyorsunuz. Şimdi ayrıldıktan sonra kendisi medya ombudsmanı olarak yazıyor. En son yazılarını biz de Medyaskop'ta koyuyoruz. En son bu yeni parti meselesinde Ali Babacan'a ulaşmak o kadar mı zor diye sormuştu. Gerçekten haklı bir soruydu ama şunu görüyorum ki şu anda Ali Babacan konuşmak istemiyor. Hem Ali Babacan'a hem Ahmet Davutoğlu'na ayrı ayrı Medyaskop'ta yayın tekliflerimizi ilettik. Bakalım hangisi kabul edecek, hangisi ilk kabul edecek ya da kabul edecekler mi? Burada şöyle bir husus var, bunu özellikle vurgulamak lazım. Bakıldığı zaman Ali Babacan'ın Abdullah Gül destekli girişiminin şansı daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Böyle bir
genel neredeyse oluşmuş bir mutabakat var. Her ne kadar kimler olduğu, nasıl olduğu açıklanmasa da bilenler, kimlerin olduğunu az buçuk bilenler böyle bir akıl yürütme yapıyorlar. Öte yandan en çok sesi çıkan Davutoğlu. Ali Babacan sağda solda fotoğrafları çıkıyor artık Babacan'ın ama sesi çıkmıyor. Buna karşılık Davutoğlu'nun sesi çok ciddi bir şekilde çıkıyor. Sürekli düzenli bir şekilde tweet atıyor, manifesto yayınlıyor, toplantılar organize ediliyor, oralarda konuşuyor ve her seferinde eleştirisinin dozunu arttırıyor. Neden böyle oluyor? Bir görüş var ki ben de bu görüşü katılıyorum. O da diğer inisiyatife göre, diğer girişime göre daha az etkili olabileceğini düşünen Davutoğlu daha erken davranıp AKP'den çıkacak ilk parti olmaya soyunabilir, daha fazla sesini çıkartarak. Bir diğer yorum da, soru aslında şu, bu iki hareket birleşir mi? Yani Davutoğlu bir yandan, Ali Babacan bir yandan, aslında söyledikleri üç aşağı beş yukarı aynı ama neden birlikte hareket etmiyorlar diye bir soru var. Birlikte hareket ederler diye düşünenler var. Benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla bu birleşme pek kolay kolay olacağı benzemiyor. Özellikle Babacan cephesinde Davutoğlu'na karşı çok ciddi bir rezerv var. Başta da Abdullah Gül'de var bu rezerv diye biliyorum. Abdullah Gül ne kadar partide aktif bir şekilde olmayacağını söylese de kulislerde orada onun bir damgası olacağını, yani daha önce bir yayında söylediğim gibi bir nevi sponsoru olacağını biliyoruz. Dolayısıyla onun Davutoğlu'yla olan hukuksuzluğu diyelim, hukuku değil de hukuksuzluğu, bu birleşmeyi sanki pek mümkün kılmayacakmış gibi bir durum var. Ve her iki tarafta ciddi bir şekilde çalışıyor ve her iki tarafta AKP'yi bayağı zorlayacağı benziyor ayrı ayrı. Buna karşılık Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan bir takım isimleri yanında çekmek için onlara bir takım imtiyazlar sağlıyor. Yüksek İstişare Kurulu ya da adı her neyse oraya giren eski meclis başkanları örneğinde olduğu gibi ki Bülent Arınç da bunların içerisinde ve ilk yaptıkları işte maaşlarına zam yapmak oldu biliyorsunuz. Bir diğeri de kamu bankalarının yönetim kurullarına atanan isimler. Bunları bir şekilde kontrol altında tutmak istiyor, tutuyor ama siyaset öyle bir şey ki pekala bu partilerden herhangi birisi kurulur ve geleceği parlak olduğu ortaya çıkarsa şu anda Erdoğan'ın yanına aldığı kişilerden bazıları da pekala bu görevleri bırakıp onlara katılabilir. Ama onlar olmadan da bu partilerin, bu parti çalışmalarının bayağı iddialı bir şekilde yola koyulmuş olduklarını görüyorum. Konuştuğum isimlerden bazıları Anadolu'daydı ve Anadolu'da yeni parti çalışması yaptıklarını da açık açık söylüyorlardı. Peki buradan nasıl bir şey çıkacak? İlginç şeyler çıkacak. AKP gerçekten bölünüyor. Bu bölünme tabanda nasıl yankı bulacak? Parti kadrolarında nasıl yankı bulacak? Bu tabii ki her bir partinin ne zaman, nasıl, kimlerle ve hangi söylemlerle çıkacağıyla ilgili bir şey. Ama şunu düşünüyorum, şuna eminim, her iki partinin de ayrı ayrı AKP'ye çok ciddi zararlar vereceği, her iki parti girişiminde diyelim, zararlar vereceği muhakkak. Bazıları dışarıdan bakanlar, AKP ve Erdoğan karşıtları buradan danışıklı dövüş olduğu yolunda görüş beyan ediyorlar. Bu hiç akıl kârı bir görüş değil. Çünkü her türlü bölünme Erdoğan'ın aleyhine olacaktır. Buralardan güç devşirebilme imkanı yok. Yarın öbür gün onlarla tekrar birleşme ihtimali belki ileride olur ama çok fazla sanmıyorum. Bir de tabii şöyle bir husus var. Erdoğan yeni sistemi koyarak bu başkanlık sistemi neydi? Adını bile tam söyleyemiyorum. Başkanlık sistemi diyelim. Başkanlık sistemini inşa ederek
inşa ederek aslında kendi kendine çok büyük sıkıntılar çıkarttı. Görüyoruz, AKP tek başına iktidar olamıyor. AKP yanına muhakkak birilerini alması gerekiyor. MHP'yi ve Büyük Birlik Partisi'ni aldı. Yarın kimlerle birlikte hareket edecek bunu bilmiyoruz. Bu şunu gösteriyor ki bu yeni kurulması söz konusu olan partiler de ittifakların artık mecburileştiği yeni siyasi atmosferde pekala iş yaparlar. Hemen olmasa bile eğer biraz dirayetli çıkarlarsa orta ve uzun vadede etkili olabilirler. Böyle bir ihtimal var. Ama tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Babacan'ın ya da Davutoğlu'nun hareketleri partiye dönüşür ve kendisini yepyeni ANAP ya da sahici, ANAP diyorum, Allah söyletiyor, yepyeni AKP, sahici AKP gibi pazarlarlarsa çok fazla şansları olacağını açıkçası sanmıyorum. AKP'nin mirasını muhafaza edip ama ondan da hesaplaştığını gösterebilecek bir çıkış yapabilirler mi? Bu mümkün ama bayağı da zor bir şey olacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.